Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yurt dışından son alışverişimiz olan Nokta Pil Punta kaynak makinesini inceleyeceğiz, anlatacağım. Hatalarından, eksi yanlarından bahsedeceğim. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalara temas edeceğim. Arızaları vesaire. Şimdi bir tane böyle bir kağıt çıkıyor. Kullanım kitapçığı. Türkçe yok. Zımpara. Cihaz. Şarj kablosu. Bir de nerede o? Yedek uçla nikel şerit. Bunlar zaten bakır. Kalın bir kablodan aynı ölçüde yapılır. Yani yedek malzeme konusunda sıkıntı yaşanmaz. Benim araştırmalarıma göre kitapçığında çok fazla detay yok. Zannedersem 120 amper güç veriyor. İçerisinde de lityum polimer pil var. Lityum iyon değil. Çünkü lityum iyonlar bu akımı karşılayamaz. 30 amper, o da yüksek değerlere sahip lityum iyon pillerin sahip olduğu akım. Bunun içerisinde bir tane şöyle genişçe pil var. Onu da sökme videomuzda göstereceğim. Cihaz geldiğinde bazılarının cihazın çalışmadığıyla ilgili sorunları olmuş. Şarja falan takmışlar. Şarj edememişler. Çözümü ne? Şarj devresi arızalı olabiliyor. Ya da pil belli bir voltajın altına düşünce, çünkü durduğu yerde de elektrik yakan cihazlar bunlar. Ufak da olsa bekliyor sonuçta. Şarja taktığınızda şarj etmeyebilir. Ben bu sorunu yaşamadım. Şöyle açma düğmesi var burada. Aldım, şarja taktım ve full şarja geldi. Ekranlı olanlarda çok problem olduğunu duydum ve ekran olduğu için burada pili de tüketen bir şey. Gerek var mı? Hani görselliği seviyorsanız olabilir ama nadiren kullanan birisiyseniz ekranlı almanızı tavsiye etmem. Yine de siz bilirsiniz. O yüzden ben ekransız olanı tercih ettim. Zaten diğerine göre daha ucuz. Dereceleri var. Şöyle gösterelim. Mesela şu an en düşük kademede. Şuradan arttırılıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7 başa döndü. Bu tarafa doğru 8, 9, 10, 11, 12, 11 kademe var. 12 değil aslında. 11'den sonra başa döndü tekrar. Yolladıkları nikel şerit bayağı ince. Hatta ölçelim, kumpas da almıştık. 0.2 milim. Hatta 1. Çok ince yani. İş görür. Bunu mesela hangi kademede güzel punta alıyor? Bakalım, piller var elimizde. Çalıştırırken 2 tane mod var. Oto, manuel. Yani buna bastığınızda manuele geçiyor. Biraz bekliyorsunuz. Tekrar bastığınızda otoya geçiyor. Manuelde siz ayarlıyorsunuz. Oto da kendi ayarlıyor. Şöyle değdirdiğinizde bir yere basmanıza gerek yok. Bakın şöyle. Gözüküyor mu? Şöyle yapalım. Şu an ayarımız 3. Aynı anda değmesi lazım. Yani bir taraf havada kalırsa olmuyor. 3 de bu. 4'ü alalım. Beşi alalım. Güzel yani, iyi. Başarılı, iş görür. Daha sert, agresif kaynaklar yapmak için ayarı arttırabiliriz. Mesela kaç oldu bu? 8. Bir de bunu manuelle deneyelim. Manuel olduğunda bu tuşa basmanız lazım. Sanki manueli daha iyi gibi. Bir de bu tarafı deneyelim. Sanki en iyi 4'te. Bu nikelde işlem yaptı. Gayet iyi. İş görür yani. Evde işi kurtarır. Bir yerde okudum ama hatırlamıyorum. 3 milime kadar yapıyormuş. Yani tekniğini öğrenirseniz yapa yapa oluyor. Biz de acemiyiz. Yapıştı. İş görür. Şarjı ne kadar gidiyor bilmiyorum. Kaç tane pil punta yapılır bilmiyoruz. Kullandıkça göreceğiz. Isınma yok. Elinizi falan değmeyin. Sıkıntı olur. Daha kalın bir
nikel şerit almak lazım. Bu ince geliyor. O yüzden hemen yakıyor. Ya da şeyi düşüreceksiniz. Neyi? Kademesini. Mesela 3 iyi mi? Bakalım. Bakın. Ayarı iyi tutturmak lazım. Bu incelikteki bir şeride 3, 4, 5 ideal. Fazlası deliyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.